Merhaba. YouTube'a çekeceğim ilk videonun konusunu seçmekte çok zorlandım. Belli ki konuşmak istediğim çok konu varmış. Aslında böylelikle çok doğru bir yoldan ilerlediğimde anlamış oldum. Çünkü zannediyorum ki boğaz çakramın normalden daha fazla çalışması gerekiyormuş ve şu ana kadar ben onu birazcık kullanmamışım diyelim. Aslında sizleri bilgilendirmek istediğim konular nasıl şifa yaptığım, nasıl insanların hayatlarına dokunduğum, nasıl hayatları değiştirdiğim gibi konular değil. Tabii bunları zaman içinde paylaşıyor olacağım. Yani kendi yolumda neler yaptığımı, nelerden geçtiğimi örnekliyor olacağım sürekli. Ama yani çok sevdiğim hocamın da dediği gibi benim ne yaptığım ya da ne yapabileceğim konusunda çok fazla konuşmak istemiyorum. Nasıl şifa yaptığım ya da nasıl hayatlara dokunduğum konusunda çok fazla konuşmayı istemiyorum. Çünkü aslında bu çok, yani her zaman dediğim gibi çok biricik, çok kişisel bir yolculuk. O yüzden de birazcık spiritüel yolculuğu bir paket programmış gibi pazarlama konularına birazcık değineceğim. Yani nasıl değineceğim göreceğiz. Hep beraber bu yol beni nereye götürecek beraber tanık olacağız bence. Şimdi gelelim konuya. Aslında konuyu ben seçmedim. Konu beni seçti diyebiliriz. Hem ilk ortaya çıkışı bakımından hem de bir sürü konunun içinden nasıl ilk video konusu olması gerektiğine kadar konu kendisi beni seçmiş bulunmakta. Zannediyorum ki kolektif bilinçte şu aralar oldukça fazla her zaman içinde geçerli bu. Yani sonuçta geçerliliğini asla yitirmeyecek bir konu ilişkiler. İnsan bağ kurmak üzerine bedenlenmiş, bağ kurmak üzerine bu dünyaya gelmiş bir varlık. Hatta bazı spiritüel liderler insanın bu hayattaki en önemli amacının bağ kurmak ve ilişki kurmak olduğunu düşünüyorlar. Ben aslında daha farklı doneleri de işin içine katsam da evet, bu konunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum, ben de katılıyorum. Bağ kurmak derken bu arada hani sadece romantik partner anlamında değil, ailemizle, arkadaşlarımızla, çevremizle, tabii ki de romantik partnerlerimizle kurulan bağdan bahsediyorum. Yani her türlü bağ, yani insan insana muhtaç hesabı. İnsanlarla nasıl iletişim kurduğunuz, nasıl bağlar kurduğunuz. Şimdi biz bugün biraz işin romantik kısmında kalan konuya bakacağız. Duyanlarınız vardır belki, karmik partner konsepti oldukça popüler şu an. Ruh eşi zaten ezelden beri bildiğimiz bir konsept ama yanlış bildiğimiz bir konsept maalesef. Keza karmik partner de öyle, oldukça yanlış yorumlanıyor. Ben ayrıca konuyu bugün bir adım ileri taşıyıp ikiz alev konseptini ortaya koyacağım. Şimdi evet, bazen bazılarınız ikiz alev konseptini biliyor olabilir ama duymamış olanlar çoğunlukta diye tahmin ediyorum. Yurt dışı kaynaklar takip edenler varsa tahmin ediyorum ki rastlamışlardır. Ama hani içerik bakımından nedir ne değildir'i biraz bugün size anlatmak istiyorum. Aslında bambaşka bir konu anlatacakken kendi hayatımda yaşadığım bir deneyimden yola çıkarak bunu anlatmaya karar verdim. Şimdi ruh eşi dediğimiz kişi bir kere öncelikle sadece romantik partnerler anlamında kullanılmıyor. Bu noktada yanlış biliniyor zaten. Ruh eşimiz, ruh eşlerimiz vardır bizim, birden fazladır. Hatta ruh ailemiz vardır. Ruh eşlerimiz arkadaş olabilir, ailemizde bir akrabamız olabilir, yakın, uzak fark etmez. Ruh eşleri hayatlarımıza çok kolay, çok yumuşak bir şekilde girerler ve öyle yumuşak bir şekilde de ilişkilerimiz onlarla devam eder. Olaylı değildir ne gelmeleri ne gitmeleri. Onları zaten birkaç yaşam önceden beri tanıyoruzdur ve tanıştığımız zaman bu yaşamda gerçekten birçok şey paylaşmışız gibi gelir ve onları tanıdığımızı düşünürüz daha öncelerden. Sanki 40 yıllık arkadaşımız gibidir. Kolay ve hafif ilişkiler kurarız onlarla. Bizi hiç zorlamazlar hemen hemen diyebilirim. Tabii ki elbette ki her ilişkide olduğu gibi, her deneyimde olduğu gibi bize bir şeyler öğretmek için hayatımıza girerler. Fakat onların öğrettiği konular, bizi tabi tuttuğu sınavlar çok daha basittir. Çok daha, aslında şöyle demek daha doğru olur. Onlar bize kolaylıkla sınav geçirtir. Kolaylıkla dersleri öğretir. Ve çoğumuz aslında
yani bazılarımız, çoğumuz diyebiliriz, onlarla evlenirler. Çünkü gerçekten ruh eşleri hayatımızı kolaylaştırırlar. Çünkü kim bilir kaç yaşam boyunca bir arada olmuşuzdur. Benzer deneyimleri beraber yaşamışızdır. Bizi iyi tanırlar dolayısıyla. Hemen hemen aynı şeylerden hoşlanıp, aynı konulara ilgi duyup, saatlerce sohbet edip hiç sıkılmayıp, belki aylarca, yıllarca hiç kavga etmeden onlarla bir arada bulunabiliriz. Onlarla rahatlıkla geçinebiliriz. Aslında her şey çok tamdır, akıcıdır. Fakat bazılarımız bu kadar yolunda giden, bu kadar sakin giden şeylerden hoşlanmazlar ve böyle oldukları için de yapı gereği yeni sulara yelken açarlar. O sularda karmik bir partnerle karşılaşmaları çok olasıdır. Karmik yani diğer adıyla kadersel. Karmik partner nedir? Aslında hiç kolay bir ilişki değildir karmik ilişki. Ve maalesef bırakması da çok zordur. Yine bir şeyleri öğrenmemiz için gelirler. Ve büyük ihtimalle bir önceki ya da diğer enkarnasyonlarda öğrenemediğimiz, veremediğimiz sınavları bize verdirmek için aslında hayatımıza dahil olurlar. Hayatımızdan çıkmaları olaylı olur. Kavga, gürültü ilişkide eksik olmaz. Mutlaka birbirini tetikleyen durumlar içine sokarlar. Güçlü bir bağdır. Fakat çözülemez bir bağ değildir. Çünkü karmik partner gider, kesinlikle gider. Ve giderken de ne kadar gürültülü olursa olsun, ne kadar gürültü, patırtı çıkarırsa çıkarsın, bir daha geri gelmez. Karmik partner vereceği dersleri, öğreteceği dersleri daha doğrusu öğrettikten sonra hayatınızdan çıkar, gider öylece. Bir daha hayatınıza dahil olmamak üzere. Yani aslında karmik partnerin bir daha esamesi okunmaz. Örnek verebilir misin? Örnek vereyim. Buraları keselim Onurcuğum lütfen. Birçok karmik partner ve ruh eşimiz var dedik. Hayatımıza sonsuz katkıda bulunan insanlar bunlar. Herkesin olduğu gibi. Ama sadece bir tane ikiz aleviniz olduğunu söylemeliyim. Şimdi gelelim ikiz aleve. Ah ikiz alev, ah. Ülkemizde dediğim gibi çok yaygın bir konsept değil. Ama duyanlarınız olmuş olabilir. Ben biraz detaya girmek istiyorum. Şimdi öncelikle nasıl bir şey olduğunu hayal etmeniz için bir örnek vermek istiyorum. Yani bunu fiziksel olarak hayal etmek çok kolay değil. Şimdi ruh eşi, bir de ruh eşinden ne farkı var tabii, bu örnekte bunu da anlayacağız. Ruh eşi dedik ya, bizim ruhumuzun bir eşi gibidir, bir benzeridir. Şimdi ruh eşi dedik ya, bizim ruhumuza eş, benzer deneyimler yaşamış, bizimle yaşamlarca geçmiş ruhlar olarak düşünebiliriz bunları. Yaşamlarca yaşamış ruhlar olarak düşünebiliriz. İkizler bundan çok farklıdır. Fiziksel olarak şöyle düşünün, siz bir ruhsunuz. Ayrı bir enerjisiniz, enerji bir varlık ve bunun böyle ortadan ikiye bıçak gibi kesildiğini ve bu ikisinin birbirinden ayrıldığını düşünün. Yani bu tabii ki bu düzlemde yani ruhsal boyutta böyle olmuyor ama fiziksel bilincimizle algılamamız için bunu böyle hayal edebiliriz bence. Şimdi bu iki birbirinden yani bu bir bütün olan bu enerji varlık ortadan ikiye bölünüp birbirinden ayrıldı. Farklı fiziksel vasıtalar bulup kendilerine enkarne oldular ve bambaşka hayatlar yaşamaya başladılar. Şimdi aslında bana şu anda şöyle bir soru geliyor. Herkesin ikiz alevi var mı? Bilemiyorum. Yanıtsız bırakacağım bir soru galiba bu. Sanırım yani bana mantıklı gelen herkesin ikiz alevinin olmadığı yönünde bir cevap. Fakat emin değilim, bilemiyorum. Fakat şimdi anlatacağım konulardan, detaylardan belki siz de hayatınıza böyle bir durum çekmiş misiniz, çekmemiş misiniz bulabilirsiniz. Ve belki bana ulaşıp benim de bir ikiz alevim var diyebilirsiniz. Şimdi belki de şöyle yapalım. Belki bir beden dışı deneyimde herkesin ikiz alevi var mı gibi bir niyetle belki bunu bir gün araştırabilirim. Bu da bana not olsun. Şimdi bu ikiz alev teknik olarak sizin öbür yarınız ya. Aslında şu an hani kadın erkek olarak ayırmam
anlatım bakımından, anlaşılması bakımından çok daha kolay olacağı için bu şekilde ayrım yapacağım. Fakat tabii ki de eril dişil enerji bakımından aynı cinsten partnerlerde de bu söz konusu olabilir. Hatta ben mesela çok tatlı bir dişil ikiz alev çift tanıyorum. Muhteşemler. Şimdi aynı ruhu paylaştığın kişiyle birbirine hissettiğin çekimi böyle birkaç saniyeliğine hayal edebilir miyiz acaba? Etmeyelim bence, vazgeçtim. Anladınız siz. Şimdi ikiz alevini bulmuş ama kaybetmiş biri olarak kendi deneyimimden yola çıkarak diyebilirim ki bu çekim başka hiç kimseye, hiçbir şeye, yani dünyada aklınıza gelebilecek hiçbir şeye ve hiç kimseye benzemez, emin olun. Bir kere öncelikle aranızdaki bağ daha ilk andan oluşur. Öyle günlerce, haftalarca flört etmezsiniz. Birbirinizi görürsünüz ya da tanışırsınız ve bam! Aniden bir çekim zaten ve bağ aynı zamanda, hani sırf çekim de değil. O bağ da aniden böyle tak diye oluşur, ne olduğunu anlayamazsın. Sanki böyle yıllardır o içindeki boşluğun sebebini ararken bir bakmışsın, sebebi de aşmışsın, devasını bulmuşsun. Bunu da ta derininde, hani bilincini bilmesen, hissetmesen bile ta derinde hissettiğin ve bilinç dışında da bildiğin için akarsın. Ve bu senkron olaylar, hani eş zamanlıklar dediğimiz olaylar, işte sadece telefonda saatte ya da 11-11 görmek, ne bileyim dışarıda tüy bulmak vesaire gibi eş zamanlıklar değil. Çok daha farklı eş zamanlıklar yaşarsın. Bir kere olmadık yerlerde onunla karşılaşırsın. Hiç beklemediğin anlarda karşılaşırsın. O sana verilmiş bir fırsat aslında, bir lütuf. Yani orada hani fiziksel olarak ayrı da olsan orada sana bir fırsat sunar evren. Aranızda son olarak şu geçmişti. Buyurun, sizi karşılaştırıyorum. Müthiş bir orkestrasyonla, müthiş bir senkronla sizi karşılaştırıyorum. Lütfen çözün der. Şimdi ikiz alev ilişkilerinde aşamalar vardır. Aşama aşama belli bir yere kadar gidilir. Yani şöyle, başta bu çok yoğun çekim hissettiğiniz dönem. Her şey çok güzel, hiçbir şeye benzemeyen muhteşem bir his, tamamlanma hissi. Artık budur, bitti arayışım dediğin an. Peki bu kadar büyülü bir aşamadan sonra bir o kadar acı verici olan aşamaya nasıl gelinir? İşte enteresanlık zaten burada başlıyor. Spiritüel anlamda ne kadar ilerlemiş olduğunuza bağlı olarak, yani o kadar çabuk ve büyük bir hızla olaylar gelişir ve ikinci aşama olan birbirini tetikleme aşamasına geçersin. Birbirini tetikleme aşaması gerçekten zordur. Çünkü ne olduğunu anlayamadığım bir şekilde birden o büyülü haller, o delicesine aşk gider. Sen birden karşında böyle yıllardır kaçtığın ne kadar gölge tarafın varsa tabiri caizse kabak gibi karşında durur. Mesela senin yıllardır farkında olmadığını bilmediğini bile bilmediğin bazı yaralarını kaşımaya başlar bu insan ama o da farkında olmadan yapar bunu. Mesela terk edilme korkun mu var? Sen onda bağlanma korkusunu tetiklersin, o sende terk edilme korkusunu tetikler. Bu tetikleme başladığı andan itibaren artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz maalesef. Aslında diğer ilişki ve bağ kurma tarzlarında da bu vardır. Yani olabilir. Çünkü yani yaşadığımız her bir deneyim, bizi rahatsız eden her konu, geri dönüp o konuya bakıp, rahatsız olduğumuz duyguya, kişiye, olaya bakıp onu düzeltmek için vardır. Yani onu bizim düzeltmemiz gerektiği için karşımıza çıkar ve bu noktada da bizim ne kadar uyanık olduğumuz, ne kadar kendi kendimize o parçalarımızı entegre etmek istediğimiz çok önemli. İkiz alev ilişkilerinde bu aşamanın olmasının sebebi diğer ilişkilere göre çok daha fazla genişleme, değişim, dönüşüm fırsatı sunması. Çünkü biliyorsunuz evren stabil, durağan, hiçbir şeyi sevmez. Kendi de sürekli şekilde genişlediği ve evrimleştiği için
sizin de yerinizde durmanızı istemez. Dolayısıyla aslında evren ruh eşi gibi daha yumuşak ilişkileri değil de ikiz alev gibi daha birbirinin ve evrenin genişlemesine katkıda bulunacak, gelişmesine katkıda bulunacak ilişkileri destekler diyebilirim. Bunun da bazı sebepleri var tabii, açıklamaya çalışacağım. Bu aslında evrenin genişlemesi, evrenin bilincinin farklı boyutlara ulaşması için aslında bir lütuftur, bir lanet değildir. Yani lanet olasıca bir ilişki gibi görünse de bu aslında çok çok önemlidir. Sizin bu ilişki içerisinde kalmaya çalışmanız sadece kendinizle ilgili değildir yani. Daha büyük bir şeydir. Bu arada ikiz alev bir partnerlik durumunda bir taraf her zaman uyanışı daha henüz başlamamış, gerçekleşmemiş olan taraftır. Dolayısıyla uyanışı gerçekleşmiş olan taraf sürekli diğer tarafın peşinden koşuyormuş gibi görünebilir. Bu aslında çok önemli bir şey olmamalı. Çünkü işin aslı böyle değil gerçekten. Çünkü uyanışı gerçekleşmiş olan kimse eğer hele ki İkiz alev konseptinin de farkında ve nasıl bir ilişki içerisinde durduğunun farkında ise, böyle bir video izlemişse mesela, o zaman karşısındaki çok sevdiği o insanın da bunu anlaması, ne kadar değerli, ne kadar önemli bir şeyin içinde olduğunu, ne kadar derin bir bağın içerisinde olduklarını anlaması ve kavraması bakımından onu da kendi yanına çekmek ister. Ama tabii ki bu sonuçsuz bir çabadır, çünkü kimsenin uyanışı aceleye getirilmez. Şimdi birkaç böyle çok bariz ve net noktadan bahsetmek istiyorum. İkiz alevinizle tanıştıysanız eğer Kundalini uyanışı yaşayabilirsiniz. Yani